Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen bölümde sizinle Austin'in doğal güzelliklerini gördük. Bu bölümde şehir merkezi hayatını göreceğiz, şehir yaşamını göreceğiz. Austin Downtown'dayız ve burada görülmesi gereken yerleri başlıca size kısaca göstereceğim. South Congress Avenue ile başlıyoruz ve hadi bakalım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. South Congress Avenue oldukça uzun bir cadde ve burası Austin'in en işlek yerlerinden biri. İnsanların yemek yediği, vakit geçirdiği, alışveriş yaptığı çok modern ve çok tarihi aynı zamanda. Aradığınız her şey var, her şey. Sanat, spor, beslenme, yemek, ne ararsanız bu cadde üzerinde bulabilirsiniz. Nike'ından Alo Yoga'sına, Lululemon'undan Equinox'una her şey burada var. Yemek olarak da inanılmaz tarihi, eski mekanlar var. Aynı zamanda çok modern yerler de var. Soho House var. Ona benzer bir sürü mekanlar var. Sadece Texas'ta yiyebileceğiniz lokal yemekler var. Dünya mutfağı var. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi burada bulabilirsiniz. Bu caddenin bitim noktası şurada Texas Belediye Meclis binası. Buradan sonra oraya gideceğiz. Bu tarafta Indian Amerikalılar, yani buranın yerlilerinin hediyelik eşyalarını bulabileceğiniz dükkanlar var. Burada Allen Boots diye bir yer var. Burası çok güzel bot ve kovboy şapkaları ve malzemeleri satıyor. Burada bir sürü böyle renkli dükkanlar var. Bu şekilde güzel oturup yemek yiyebileceğiniz restoranlar var. Nike var, Lululemon var, yanında Equinox var, Alo Yoga var. Yani burada alışverişe dahil de ne isterseniz bulabilirsiniz. Burada çok güzel ve tarihi bir Austin Motel var. Ünlü Austin Motel. Burası inanılmaz eski bir otel ve hala oteli ilk günkü gibi koruyorlar. Baksanıza, şezlongları bile hala o kurulduğu artık 70'ler mi 80'ler mi bilmiyorum. O zamanlardan kalma şezlongları hala aynı şekilde tutuyorlar. Burayı da gelip kalabilirsiniz. Yerel dondurma dükkanları var ve inanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli dondurmaları var. Yerel alışveriş yapabileceğiniz mağazalar var ve aynı zamanda bir sürü bu sokağın üzerinde sanat galerisi tarzı böyle sanatsal etkinliklerin yapıldığı alanlar da var. Burası yazın çok sıcak olduğu için çok kalabalık olmuyor ama Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında inanılmaz kalabalık oluyor. Şu anda ocağın 18'i. Burada inanılmaz bir sıcak var. İnsanlar şortla, tişörtle geziyor. Sun Life Organic'ten smoothie alıyoruz. Çok güzel tadı. Bu içeride Soho House var ve güzel restoranlar var. Yine burada dediğim gibi mağaza anlamında aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Burası Austin'in çok modern tarafı. Şu taraf Austin'in tarihsel tarafı. Sol taraftaki binaların hepsi yeni yapılmış modern binalar. Sağ taraftaki binaların neredeyse tamamı tarihsel, böyle tarihi yapılarını korumuş binalar. Ocağın 18'i ve insanlar şort tişört geziyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes şort tişört. İnanılmaz bir sıcak. Evet, insanlar dışarıda koşu yapıyor. Hermes'i de bulabilirsiniz burada. Joanne's Fine Food restoranı çok eski, lokal bir restoran. İnternette bakmıştım, yanlış hatırlamıyorsam sadece burada var ve içi gerçekten çok tarihi yapısını koruyor. Mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Eğer Austin'e gelip South Congress'e uğrayıp ve burada yemek yedikten sonra Amy's Ice Cream yemeden giderseniz kesinlikle Austin'i gezdim, gördüm, yemeklerini tattım demeyin. Buranın dondurması, Amy's Ice Cream must arkadaşlar. Yapılması gerekiyor. Mutlaka gelip burayı denemeniz gerekiyor. Yazın burada inanılmaz sıra var. Dondurma almak için 15-20 dakika, bazen daha fazla bekliyorsunuz. Southside Tattoo da buranın ünlü dövme yerlerinden birisi. Burada da aynı zamanda gelip dövme yaptırabilirsiniz. Burada böyle siz eski filmlerde gördüğünüz kulüpler var, barlar var. Hala buraları değiştirmeden eski yerelliğini koruyor. Burada bir şapka mağazası var. Bu da 1895'ten beri aynı halini koruyor, hiç değişime uğramadan. Ya Texas çok tarihi bir şehir. Çok önemli bir şehir. Gerek Amerika ekonomisi, gerek Texas ekonomisi ve tarihi açısından. O yüzden burada gelip görebileceğiniz çok şey var. Hani böyle geleyim bir günde Texas'ı göreyim
videosu yapıyor insanlar. Evet, yapabilirler, doğrudur. Ama aslında Texas, Austin bir günlük bir yer değil. Burada gerçekten tadını çıkarmak ve anlamak istiyorsanız vakit geçirmeniz gerekiyor. Congress Avenue'nun üzerinde şöyle güzel bir mekan var. Bu mekanın adı Sabah. Böyle çok güzel kot ve kıyafetler yapıyorlar. Denim, jean şeyler. Buranın sahibi Türk. Zaten adından da anlaşıldığı gibi Sabah. Gelirseniz çok güzel ürünleri bulabilirsiniz. Burası çok meşhur bir home slice pizza dükkanı. Burada gelip mutlaka pizza deneyin, karnınız acıkmışsa. Gerçekten çok iyi. Yine aynı şekilde buranın yanında da küçük home slice var. Bu iki dükkan çok eski. Onun yanında da yine yemek yeri var. South Congress'e geldiniz ve yürüyüşünüzü yaptıktan sonra, gezdikten sonra karnınız acıktı. Hemen yine burada South Congress'in üstünde bir hamburgerci var. Hop Dodi diye çok güzel hamburgerleri var. Oraya gidiyoruz. Orada bir yemek yiyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mekanımız burası. İçeceğimizin siparişini verdik. Soslarımızı aldık. Hamburgerimizi söyledik. 2 içecek, hamburger, salata, patates kızartması yaklaşık $40 tuttu. Zaten size göstereceğim ekranda. Thank you. Yemeğimiz geldi. Ne yiyoruz? Burada çok güzel bir Sezar salatası var ve benim de çok güzel bir hamburgerim var. Şöyle. Enfes. Ocak ayının 18'inde mi 16'sında mı? 18'inde tişörtle dolaşabiliyorsunuz. Sıradaki durağımız Austin Halk Kütüphanesi. Niye Halk Kütüphanesi'ne geldim diyorsanız, bu Halk Kütüphanesi gerçekten bir kütüphaneden öte bir yer. 1-2 yaşında bir kütüphane ve yaklaşık $125 milyon mal olmuş. İçerisinde özel etkinlik alanlarından gençler için, çocuklar için, yetişkinler için ne isterseniz, dijital creator'lar için, yatırımcılar için, inventor'lar için her alanda ne iş yapıyorsanız yapın, o alana yönelik özel bölümler var. Toplantı yerleri var, çalışma odaları var. Bütün gününüzü geçirip Monopoly oynayabileceğiniz, Scrabble oynayabileceğiniz alanlar var. Gerçekten bir yaşam alanı yaratmışlar. Tepesinde mükemmel bir manzarası var. Kütüphaneye gidiyoruz, içerisini çok hızlı bir geziyoruz ve ondan sonra bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Haydi görüşürüz. Kütüphanenin en üst katına geldiğiniz zaman 6. kata şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Gerçekten inanılmaz değil mi? Şimdi birazdan tam olarak şuraya gideceğiz ve bu gölün etrafında biraz yürüyüş yapacağız. Austin Downtown tam arkamızda kalıyor. Burası biraz daha şu South Congress Avenue. Tam şu köprüden gidiyorsunuz. Arka tarafı South Congress. Yani şu ilk köprü var şurada. O köprüden sonrası South Congress Avenue. Ve manzara harika. Ördekler güneşi gördü. Hepsi güneşin altına geçti. Şu anda keyif yapıyorlar. Austin Downtown da bu tarafta. Bu binaların arkasında kalıyor. Ve çok güzel bir manzara. Şurada gördüğünüz gibi şehir büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ben 11 yıl önce geldiğim zaman bu binaların hiçbirisi yoktu. Yani bu bina, bu yanındaki binalar, bunların hiçbirisi yoktu. Dümdüzdü arkadaşlar. Ama şimdi maalesef burası da kentleşiyor ama burası çok yeşil bir kentleşme. Kütüphaneden çıktık. Hemen ışıklardan karşıdan karşıya geçiyorsunuz ve
burası harika bir nehir kenarı ama buraya Lady Bird Lake diyorlar. Çok güzel bir bisiklet ve yürüyüş alanı. Gölü böyle etrafını dolanıyorsunuz. Köprünün altından geçiyorsunuz, üstünden geçiyorsunuz. Şu anda Ağustos'un 20'si değil, Ocağın 18'i ve insanlar short tişört, kimisi üstsüz, kimisi terlikle geziyor. Arkamdan geçenlere dikkat ederseniz herkes short tişört. Videoyu 5 ay önce çekip atmadım. Gerçekten şu anda Ocağın 18'i. Videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama Ocağın 18'indeyiz. Arkadaşlar Come to Texas diyorum. Gerçekten mükemmel bir havası var. Şimdi size tam olarak nerede olduğumu göstereyim. Arkadaşlar tam olarak buradayım. İnsanlar geliyor burada. Oturuyorlar, yürüyüş yapıyorlar, koşuyorlar, bisiklete biniyorlar. Bu gördüğünüz karşıdaki alan aynı şekilde tamamı bir parça. Burada ileride köprünün altından geçiyorlar ya da yanından. Orada dolanıyorlar. Etraftan bu şekilde yine aynı şekilde köprünün üstünden geçiyorlar ve burası tekrar başlangıç noktası oluyor. Ve gördüğünüz gibi şurada kişi de kano yapıyor. Ben de size bu kano videosunu mutlaka çekeceğim. Austin'de kano ile bir gün videosunu. Bakalım nereye gidiyoruz, nasıl kayboluyoruz hep birlikte göreceğiz. Manzara gerçekten çok güzel. Ben size biraz etrafı göstererek konuşmak istiyorum. Evet, şaka yapmıyorum. Bakabilirsiniz. 2 gün önce burası eksi 17 dereceydi ve vortex alarmı verildi. Biz 2 gün evden çıkamadık. Bugün 2 gün geçti onun üzerinden. Dün eksi 7, eksi 8 dereceleri gördük. Kesinlikle bunun doğruluğunu görmek istiyorsanız internetten girip bakabilirsiniz. 13, 14, 15, 16, 17 Ocak 2024 tarihinin hava durumuna bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Fakat bugün de şu anda neredeyse 25-30 derece bir hava durumu var. Gerçekten çok güzel. Ve insanlar şortlarıyla, tişörtleriyle bütün şehirde şu anda koşuyorlar. İnanılmaz bir manzara. Bu böyle ileriye doğru gidiyor. Çok uzun bir parkur ama benim size bu gösterdiğim köprülerin üstündeki geçiş yeri küçük parkuru. Yoksa daha ileriye gidip ilerideki köprülerden de dönebilirsiniz. Ve şu anda acayip bir kaza oldu. Ses geliyor mu bilmiyorum ama çok büyük bir kaza oldu. Burada güzel bir geniş parkur daha var. Ve mükemmel Austin manzaramız. Kuşlar da güneşin tadını çıkarıp güneş banyosu yapıyor. Manzara gerçekten çok güzel. Belediye meclisi binasına doğru gidiyoruz. Fakat öncesinde sizi çok küçük bir manzarayla baş başa bırakıyorum. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar sıradaki durağımız Texas'ın başkenti Austin'de bulunan Texas Eyalet Meclisi. Baştan aşağı tarih kokan, baştan aşağı her yerinde bir anlam bulunduran, barındıran bir binadayız. Size bina ile ilgili kısa bir özet geçeceğim çünkü burası çok önemli bir bina. Ondan sonra içine gireceğiz. İçine girmek ücretsiz. İçeride video çekmek serbest. Dilediğinizce kimseyi rahatsız etmeden video çekebilirsiniz. İçeriye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz meclis binası 136 yaşında bir meclis ve Texas Eyaleti Meclis binası Amerika'nın Texas eyaletinin başkenti ve yönetim merkezidir. Yani Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Texas eyaleti kendine ait bir yönetimi de var ve bu yönetimi gerçekleştirdiği yer burası. Yasama Meclisi ve Texas Valisi'nin ofisleri içeride barındırıyor. 1881 yılında yani atamızın doğduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu tarihte mimarisi planlandı. 1882 ve 1888 yılları arasında da inşaatı gerçekleşti. 1986 yılında ise ulusal tarihi simgesel yapı olarak tanındı. Bu bina Amerika'nın en büyük eyalet meclisi binası unvanını taşıyor. Yani Chicago'dan, Washington'dan, New York'tan bütün eyalet meclisi binalarından daha büyük. Amerika'nın en büyük eyalet meclisi binası Austin'deki Texas Eyalet Meclisi binası. Arkadaşlar şöyle ilginç bir bilgi vereceğim size. Burası inşa edilirken projede altına dünyanın en büyük 7. binası o zaman da yapılan dünyanın en büyük 7. binası olarak not edilmiş. Bu çok ilginç ve çok güzel bir bilgi. Evet biliyorsunuz Amerika Meksika'dan Texas'ı savaşla aldı. Bu da o savaşa tarihi ana tanıklık eden bir yapılmış resim, tarihsel bir resim ve orada katılan askerlerin isimleri, veteranların. Burası para basılan yer arkadaşlar. Merkez Bankası gibi düşünün. Burada duvarlarda Texas eyaletinin başkanları var, eski başkanları. Burası da o çok ünlü hall, salon. Yukarıya doğru çıkıyor. Çok güzel gerçekten, şöyle başınız dönmesin. İnanılmaz bir yer. Burada çok ünlü tanıyacağınız birisi var. Texas eyalet başkanlarından
George W. Bush ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da oldu. Tarihi bir başkan. Perry'i tanıyorum, ismini biliyorum. O da aynı şekilde Teksas'ın eyalet başkanlarından birisiydi. Burası da Teksas Senatosu. Aynı şekilde bu da Alabama Savaşı'ndan bir resim. Bunlar çok tarihsel resimler. O yüzden size göstermek istedim. Burası da Temsilciler Meclisi. Temsilciler Meclisi de böyle eğimli, dümdüz değil. Birincisi akustik için, ikincisi de burası yapıldığında dümdüz bir zemine yapılmamış. O yüzden biraz eğim varmış. Çok ilginç o da. Girdiğiniz zaman hissediyorsunuz böyle aşağıya doğru gidiyor. Devam ediyoruz. Çok güzel burası. Kesinlikle gelip görmeniz lazım. Ve en üst kata geldik şu anda. Yukarıda Teksas yazıyor. Ve aşağıda da Teksas yazıyor. Burası da Teksas Eyalet Meclisi'nin yasalarının, kanunlarının bulunduğu kütüphane. Harry Potter filmindeki gibi resmen. Çok güzel. Bu tarihi bir masa. Oturmak yasak ama resmen Harry Potter filminden çıkmış gibiyim şu anda. Bütün yasaların, kanunların bulunduğu kütüphane burası arkadaşlar. Çok güzel. Tam zamanında geldik. 5 dakika sonra kapanıyormuş. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Size böyle bir günlük tamamını gününüzün alacağı bir tur hazırladım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve videodan zevk almışsınızdır. Bu ve bu tarz videolar daha fazla gelecek. Doğa bölümünü çektik, şehir merkezini çektik. Sanat olacak, spor olacak, beslenme olacak, eğlence olacak. Hepsini size çekeceğim. Çünkü Teksas bir günde bitirilebilecek bir yer değil. Çok yazık olur eğer bir günde çekersem. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma destek olmak için beğen tuşuna basıp abone olup ve görmek istediğiniz tarzda videolar varsa lütfen aşağıda yorumlara belirtin. Hepinize Ocağın 18'i sıcak Teksas'tan kucak dolusu sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.